Sevgili dostlar, herkese merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kalpler Allah'a bağlıdır. Kalpler kulların birbirine bağlanma noktasıdır. Dolayısıyla eylemlerimiz, söylemlerimiz, önden konuştuklarımız, arkadan konuştuklarımız tamamı hem Yaradan'a arz ediliyor, hem kullar katında da değerlendirmeye tabi tutuluyor. Biz neysek etrafımız o olur. Tabii insanların tamamının insan hakkında konuştuğu şeyin gerçeği yansıtıp yansıtmaması hususunda tabii ki değerlendirmeye, analize tabi tutmamız gereken noktalar var. Şöyle, arkada olan, geride kalmış, düşmüş, bitmiş insanlar hakkında kolay kolay konuşmazlar. Gündem bile yapmazlar. Ama hiç olmayacak yerde birisi ya da birileri hakkında ileri geri konuşmanın ötesinde haddi aşan ifadeler de kullanılıyorsa, o insanın yaptıklarına yetişememek, yaptıklarını taklit edip başaramamak, onun olduğu yere ulaşamamak gibi bir durum söz konusuysa, o yüksekte olan, önde olan kişi hakkında konuşuluyordur ve o insan gerçekten öndedir. Ara ara söylemiştim sohbetlerimde, okuyabilmiş insanın arkasından konuştular. Başarabilmiş insanın arkasından konuştular. Herkesin gittiği yoldan değil, bir başka yolu tercih edip orada da ülke çapında, dünya çapında mazhariyet, yani öne çıkma hali kendisinde olunca konuştular. Çocukları başarılı olunca konuştular. Para kazandıysa konuştular. Yani hayatta başarılı olan kim varsa, peygamberler de dahil olmak üzere, Allah'ın seçtiği insanlar hakkında bile konuştular insanlar. Tarih boyunca. Dostlarınıza iyi bakın. Başkalarının arkasından konuşuyorsa o arkadaşlardan uzak durun. Bence tecride alınması gereken kişiler başkalarının arkasından konuşan kimselerdir. Mal, mülk, hiçbir davaları yokken kendilerinde olmayanların başkalarında olduğunu görüp onlar hakkında konuşan beyefendiler, zaman gelince bu makama, bu mevkiye, bu mala, mülke onlar da ulaştılar. Bu sefer de konuştukları yerde başkalarının kendileri hakkında konuştuğunu duymaya başladılar. Hayat böyle bir şeydir. Bir insan paradan, puldan, makamdan, mevkiden, şöhretten konuşuyorsa ve oraya ulaşamadıysa, ulaşamadığı için konuşuyordur. Çok hazin, çok acayip bir mevzu. Tabii hem siyasetin, hem ticaretin, hem diyanetin içinde bir vesile görevlerimizden dolayı bulunmak nasip oldu. Her alanda bunlar gerçek. Ama klasik algı yönetimi, klasik bakış modeli insanın, herkesin baktığı yerden bakışını zorluyor gibi. Ama medyanın bize sunduğu her şeyi olduğu gibi doğru kabul etmemiz mümkün değildir. Mutlaka bir elekten, mutlaka bir dikkatten geçirmek gerekir. Dolayısıyla bize sunulan her şeyi olduğu gibi aldığımızda dedikodunun ve dezenformasyonun bizi etkilediğini görürüz. Haddi zatında insan çok yönlü bir varlıktır. Kalbini kullanmadığı ve kalbine sormadığı ve vicdanla bakmadığı an kaybetmeye mahkumdur. İşte tam da bundan bahsediyoruz. Kalbimizi güçlü kılmak, güçlü tutmak, herkese ve her şeye rağmen ve her şeye ve herkese karşı da güçlü tutmak durumundayız. Yani önce müdafayı en güzel şekilde savunmayı yapabilmek için
bizim kendimizi çok dik, temiz ve aziz kılmalıyız. Yani şu şekilde söyleyeyim. Kendimizi güçlü kılmaya çalışmazsak gelen her şey bizim kalbimizden içeri, bedenimizden içeri rahat çekilecektir. Bu giriş de bizi zafiyete uğratabilir. Bunun için bilgi lazım. İman lazım. İmanın ve bilginin gereği doğru eylem planı, gayreti lazım. Ve bu işlemden sonra gelen bilgiler bizi hemen yanıltamaz. Bakın şu yolun istikametinde öndeki arabanın tamponuna bakarsanız hayat o kadar görürsünüz. Ama 3 öndeki arabayı, hatta 70 araba öndeki trafik akışını da ara ara bakıp dikiz aynasından ve yan aynalardan bakarak trafiğin akışını ne yaparsanız yapın devamlı kontrol edebiliyorsanız işte budur. Önünü, arkasını, sağını, solunu kolaçan ederek önüne devam eden, yoluna devam eden insan modeli budur. Ama devamlı arkaya bakarsam öndeki arabaya Allah korusun dokunma durumunu görmek zorunda kalabilirim. Hayat kalbini serin tutmak, temiz tutmak, güçlü tutmaktan ibarettir. Bundan sonra fiiller başlar. Çok kalp kırıklığı olan, çok ince kalpli olan, çok hassas olan insanların kapıdan dışarı çıkmaması gerekiyor. Zira sizin kalbinizi güçlendirmek, bedeninizi güçlendirmek demektir. Gelen her söz, gelen her davranış sizi paramparça ediyorsa siz kalp yetmezliğinden gidersiniz, Allah korusun. Dolayısıyla kalbimizi güçlendirmek demek sadece katı kalpli olmak demek değildir. Gaddar olmak demek değildir. Hayatın sillesini yemiş olmuş olmak demek değildir. İyi kalpli olacağız, güçlü yürekli olacağız. İyi kalbi bırakmayacağız hiçbir zaman. Bize yakışan budur. İnsana yakışan budur. Allah yolculuklarımızı güzel eylesin, mübarek eylesin. Hayırlara imza atalım, güzel işlere imza atalım. Trafikte, hayatın her bir bileşkesinde kendimize, etrafımıza ve tüm insanlığa iyi davranmakla mükellefiz. Beddualar insanı sarmalar, dualar ise kucaklar. Bizim etrafımızı kötü duyguların sarıp sarmalamasını istemiyorsak dualara sarılacağız. İnsanların güzel duygularına sarılacağız. Bilin ki bedduaları bağıra bağıra ederler. Duaları tertemiz kalple, gözlerini kapatarak içten ederler. Hangisi tutar? Görürüz. Bu dünyada da görürüz, ahirette de görürüz. Bu esenlik günlerin içinde siz de esenlik dolu olsanız ya, biz de böyle olsak ya, neden bedduanın etrafında, kıskançlığın duvarında, hasetliğin zindanında kendi iç dünyamızı alt üst edeceğiz ki? Neden? Şu güneş doğarken, bize güzelce bakarken, gün aydınlanırken, her şey güzelleşirken, tüm tabiat yüzünü açıp bize doğru rengini verirken bizim içimizdeki bu kin, öfke, nefret nedendir Allah aşkına? Herkesi kendine düşman gören, herkesi malının kıskanıldığını zanneden, herkesin malının peşinde olduğunu zanneden insan modeli olmak ne kadar zor bir şeydir. Evladından bile makamını, mevkisini, malını, mülkünü kıskanan, koruyan, bunun için imzalar atan insanlar yok mu? Maalesef var. Bunlar bizim için kazanç değil, kayıp olur. Ne olur? Kalbinizi temiz tutun. Anneler, babalar, yetişkinler, gençler, size sesleniyorum. Malı mülkü bulursunuz, anneyi babayı ve o tertemiz kalbi bulamazsınız. Sokaklarda olmayacak yerlerde hayatınızı heba etmeyin. Şimdi okumak, okula gitmek, bir bursla ya da evden verilen harçlıkla okumak ağrınıza gidebilir.
Ama uzun vadede inanın çok daha faydalı olan bu, size de iyi gelecek olan yine bu. Ne olur ilim yolculuğunuzu terk etmeyin. Nereye kadar? Ölene kadar. Ama resmi, gayri resmi ne kadar eğitim modeli varsa hepsini almaya çalışın. İnanın hepsi faydalı. Bir akıl hayatınızın yönünü değiştirir. İstişare etmekten çekinmeyin. Fikir sormaktan çekinmeyin. Karşılığı Allah razı olsun olanından tutun. Karşılığı bedel olanına varıncaya kadar ödeyin. Kurslarınızın maddi bedellerini de ödeyerek alın. Hayatınızı dengeleyin. Kalbinizi güzel tutun. Kalbinizi karartmaya kalkan arkadaşlardan uzak durun. Bir yalanını gördüğüm arkadaşı çok sevdiğim halde hayatımdan çıkardım. Bir yalan. Ne olacak ki canım? İdare et. Bir arkadaşım öyle dedi. Çok faydası varsa, bir yalanı varsa onu da mı idare etmiş? Bir yanlışı varsa onu da silecek miyiz? Silmek zorunda değilsiniz. Ama yakın arkadaş olduğunuzda size çok büyük zararlar verir. Çok büyük zararlar verir. Bir devlet yönetimi düşünün. Bir bakanı büyük bir hata yapsa devletin ve milletin gözünde o iktidar sarsmaz mı? Sarsar. Sizin arkadaşlarınız da sizin bakanlarınız demektir. Sizin en yakınlarınız sizin kaderiniz demektir. Yalan söylüyorsa derhal onun yanından uzaklaşın. O uzaklaşmıyorsa siz uzaklaşın. Yalan söyleyenlere Allah lanet etmiştir. Yalan söyleyenler kalbinizin güçlülüğünü zayıflatır. Allah inşallah doğru sözlü olanlarla bizleri var eylesin. Dualarımız sizinle, dualarınız bizimle olsun. Herkesin de her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.